Tiroid iltihapları yani tiroiditler genellikle akut, subakut veya kronik formlarda sınıflandırılırlar. Her birinin belirtileri ve tedavisi farklıdır. Akut süpüratif tiroiditten başlamak istiyorum. Normalde tiroid bezi enfeksiyona dirençlidir ancak çeşitli sebeplerle bakteriler tarafından enfekte edilebilirler. Çocuklarda daha sıktır. Genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya orta kulak yolu iltihabından sonra görülebilir. Çenelere veya kulağa yayılan şiddetli boyun ağrısı, ateş, titreme, kulak ağrısı ve ses kısıklığı ile karakterizedir. Tedavi edilemezse veya edilmezse çok önemli sorunlara yol açabilir. Bu tür şikayetlerle gelen hastanın kanda beyaz küre sayısı artmıştır, kültürde bakteri ürer ve eğer gerekiyorsa ince iğneyle biyopsi yapıldığında tanı konacaktır. Enfeksiyonun genişliğini belirleme ve varsa apseleri saptamak için bilgisayarlı tomografi yapılabilir. Tedavisinde damara veya kasa verilen antibiyotikler kullanılır. Eğer apse varsa drenaj yapılır. Tekrar eden apse varlığında veya cerrahi drenaja rağmen iyileşme olmazsa nadiren de olsa tiroidin ameliyatla alınması gerekebilir. Günümüzde tedavi için burundan girilen ışıklı bir cihazda yani fiber optik laringoskopta kullanılmaktadır. Diğer bir tiroidit şeklimiz ağrılı subakut tiroidittir. Bunun kesin sebebi bilinememekle birlikte ağrılı tiroiditin bakteriler değil de virüsler tarafından ortaya çıkarıldığı düşünülmektedir. Bazen de geçirilen bir başka virütik üst solunum yolu enfeksiyonu sonucunda gelişebilir. Bazı hastalarda genetik yatkınlıkta bulunabilir. Ağrılı subakut tiroiditli hastalar en sık 30-40 yaş arası kadınlardır. Genellikle alt çeneye ve kulağa doğru yayılabilen ani veya kademeli olarak başlayan boyun ağrısı ile karakterizedir. Tiroid bezi büyümüş ve hassaslaşmıştır. Hastalık süresince tiroid hormonlarının salgılanmasında artmalar ve azalmalar görülür. Ağrılı subakut tiroiditi nasıl tedavi ediyoruz? Bu tiroiditler yani ağrılı tiroiditler genelde çok ilerlemezler. Bu nedenle tedavi öncelikle şikayetlerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Aspirin ve diğer non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar ağrıyı gidermek için kullanılır. Ancak daha ciddi vakalarda da steroidler kullanılabilir. Kanda tiroid hormonları azalmışsa yani hipotiroidi varsa takviye olarak kısa süreliğine tiroid hormonu verilebilir. Bu önlemleri yanıt vermeyen, uzun süren veya nükseden durumlarda nadiren tiroidin ameliyatla alınması yani tiroidektomi yapılması gerekebilir. Bir diğer tiroidit türümüz de ağrısız subakut tiroidittir. Ağrısız tiroidit öncelikle vücudun kendi tiroid dokusuna karşı bir saldırıcısı sonucu olduğu kabul edilmektedir. Yani otoimmün bir hastalık gibi durmaktadır. Hiçbir sebep yokken ortaya çıkabildiği gibi lohusalıkta da görülebilir. Genellikle 30-60 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülür. Muayenesinde tiroid bezi normal büyüklükte veya biraz büyümüş olarak saptanabilir. Sertliği biraz artmıştır ve hassasiyet yoktur. Kan tetkikleri ve hastalığın gidişatı ağrılı tiroidite benzer. Tedaviler nasıl yapılıyor? Şikayetleri olan hastalarda beta bloker ve tiroid hormon desteği gerekebilir. Tekrarlayan ve hayat konforunu bozan durumlarda nadiren de olsa ameliyat veya atom uygulaması denenebilir. Bir diğer tiroidit türümüz lenfositik tiroidit veya daha bilinen adıyla Hashimoto tiroiditidir. Hashimoto tiroidin en sık görülen inflamatuar hastalığıdır. Günümüzde hipotiroidizmin yani tiroid hormonlarının az olmasının en önde gelen nedenidir. Otoimmün bir süreç olan Hashimoto kalıtsal bir hastalıktır. Hashimoto tiroiditi 30 ila 50 yaş arasındaki kadınlarda daha yaygındır. Hastaların %20'si hipotiroidizm, %5'i ise
hipertiroidizm şikayetleriyle başvurabilir. Muayenede boyunda az veya orta derecede genişleyen, sert, ağrısız bir kitle saptanır. Klasik Guattr'lı Hashimoto tiroiditinde muayenede yaygın olarak büyümüş, sert ve lobile olan bir bez saptanabilir. Kanda yüksek TSH ve tiroid otoantikorlarının varlığı genellikle tanıyı doğrular. Eğer şüpheli tek bir nodül veya hızla büyüyen Guatr varsa ultrason kılavuzluğunda ince iğne biyopsisi yapılır. Hashimoto varlığında lenfoma görülme olasılığı artmıştır. Hashimoto'nun tedavisinde öncelikle tiroid hormon destek tedavisi gerekiyor. Bu da normal TSH seviyelerini korumak amacıyla aşırı derecede hipotiroidi olan hastalarda yapılıyor. İlaç tedavisi ayrıca özellikle hiperlipidemi ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler risk faktörleri olan orta yaşlı hastalarda ve hamile hastalarda önerilmektedir. Cerrahi bazen kanser şüphesi, bazense bası bulgularına veya kozmetik bozukluklara neden olan Guatr için yapılır. Bir diğer tiroidit şeklimiz Riedel tiroidit dediğimiz veya Riedel-Struma dediğimiz bir hastalık. Bu da tiroid dokusunun tamamının veya bir kısmının fibröz doku ile yer değiştirmesiyle karakterize, komşu dokulara da yayılan, sirayet eden nadir bir tiroidit çeşididir. Sebebi tartışmalıdır. Başka otoimmün hastalıkları olan hastalarda da ortaya çıktığı bildirilmiştir. Riedel tiroiditi olan hastalar ağırlıklı olarak 30-60 yaşları arasındaki kadınlardır. Tipik olarak haftalar veya yıllar içinde ilerleyen yutma zorluğu, nefes alma zorluğu, boğulma ve ses kısıklığı gibi bası belirtileri gösterir. Hastalarda hipotiroidizm veya hipoparatiroidizm belirtileri olabilir. Muayenede çevre dokulara yapışık, sert, böyle odunsu bir tiroid bezi ele gelir. Tanının cerrahi biyopsiyle doğrulanması söz konusudur. Tedavisinde ise öncelikle cerrahi tercih edilir. Amaç kitlenin basısını azaltmak ve doğru doku teşhisini koymaktır. Hipotiroid hastalarda tiroid hormon desteği de verilmelidir.